Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hamur açamayanların bile kolaylıkla hazırlayabileceği kat kat çıtır çıtır çok güzel bir börek yapacağız. Hemen işimize hamuru hazırlamakla başlayalım. Öncelikle birer çay bardağı olacak şekilde su, sıvı yağ ve yoğurdu uygun bir kasenin içerisine alıp ardından üzerine 1 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, yarım yemek kaşığı kadar sirke, 2 çay kaşığı kadar da tuz ilavesi yaparak öncelikle malzemelerimizin tamamını homojenize bir kıvam alana kadar şöyle güzelce çırpalım. Ardından azar azar un ilavesi yaparak hamuru karıştırmaya başlayalım. Tamamen tok kıvama geldiğinde içerisinden spatulayı çıkartalım ve elimizle yoğurmaya devam edelim. İsterseniz sadece kasede yoğurun, isterseniz tezgahta, size kalmış. Ben önce kasede her zaman olduğu gibi biraz toparladım. Ardından tezgahın üzerine alarak 3-5 dakikada bu şekilde yoğurmaya devam ettim. Zaten hızlıca kıvamını alacaktır. Bu arada ben çay bardağı olarak 120 mililitrelik klasik çay bardağını, su bardağı olarak da 200 mililitrelik klasik su bardağını kullandım. 200 mililitrelik bardak ile toplamda 4,5 su bardağı kadar un kullanarak bu kıvamı yakaladım. Hamur çok sert olmadı, yumuşak kıvamlı, hatta kulak memesinden bir tık daha yumuşak kıvamlı, aynı videoda gördüğünüz gibi bir hamur oldu. 4 eşit parçaya böldükten sonra bezeler haline getirerek unlanmış tepsinin üzerine alıp tekrardan üzerlerini de biraz unladıktan sonra bir poşetle kapatıp ikinci bir işleme kadar bir kenara alıyorum. Ben hiç bekletmedim çünkü hamurum yeteri kadar yumuşaktı. Zaten çok fazla açmayacağım için de çok dinlendirmeme gerek olmadı. Hemen hızlıca bir tanesini tezgaha aldım ve bu şekilde merdane ile açmaya başladım. Ortalama bir servis tabağı boyutunda açmanız yeterli. Bir tanesini açtıktan sonra diğer hamurları da aynı şekilde açmaya devam edelim. Hazırladığımız her 4 bezenin 4'ünü de eşit boyutlarda açtıktan sonra üzerini tereyağı ile yağlayalım. Yağın çok sıcak olmamasına dikkat edin. Hatta oda sıcaklığında eritilmiş yağ olursa çok daha güzel olur. Bir tanesinin üzerini yağladıktan sonra ikinci hamuru üzerine yerleştirelim ve bu şekilde 4. kata kadar işimize devam edelim. Bu arada bu tarif için sıvı yağ veya zeytinyağı uygun değildir. Mutlaka katı yağ kullanmalıyız. Hamurun kenarlarını şöyle yavaşça elimizle eşitledikten sonra hamurumuz artık hazır oldu. Bir poşetin veya streçin üzerine alıp üstünü de tekrar bir poşet veya streçle hava almayacak şekilde güzelce kapattıktan sonra bu şekilde en az yarım saat kadar buzlukta dinlendirelim. Eğer çok zamanınız varsa 2 saat kadar buzdolabının alt kısmında dinlendirebilirsiniz. Önemli olan içerisindeki tereyağının tamamen toklaşmış, yani sertleşmiş olmasıdır. Hamurun çok fazla donmasına gerek yok. Yeteri kadar dinlendirdikten sonra önce tezgaha birazcık unladım. Ardından hamuru tezgaha aldım. Altını ve üzerini güzelce unlayarak merdane yardımıyla açmaya devam ediyorum. Hamuru ara sıra ters yüz yapmayı unutmayın ki her tarafı eşit ölçülerde açılmış olsun. Videoda gördüğünüz şekilde dikdörtgen bir hamur elde ettikten sonra üzerini tekrardan tereyağı ile yağlayalım. Her katın belirgin ve güzel olması, kıyır kıyır bir hamur olması için özellikle her tarafını eşit bir şekilde güzelce yağlamayı ihmal etmeyelim. Aynı videoda gördüğünüz şekilde hamurun her iki tarafından ikişer olacak şekilde çizik atıp ardından hamuru videodaki şekilde katlayalım. Birbirinin üzerine getirdiğinizde de mutlaka kenarlarını elimizle eşitleyelim. Zaten hamuru çekiştirdiğinizde kolaylıkla şekil alacaktır. Katladığımız hamuru elimizle hafiften büyüttükten sonra yine poşetin içerisine saralım. Bez olmaz çünkü buzdolabının buzlu kısmında saklayacağımız için kuruyabilir. O yüzden mutlaka poşete veya streçe saralım. Bu şekilde sarıp hazırladığımız hamuru yine tekrardan ikinci kez buzdolabının buzlu kısmında
25-30 dakika kadar dinlendirelim. Sadece dinlenme aşamaları zamanınızı alabilir. Geriye kalan aşamalar oldukça hızlı ve pratik. Hamurda yumuşak ve güzel kıvamlı olduğu için çok hızlıca şekil alacaktır. Ben iç harcı için peynirli bir iç harcı kullandım. Lor peyniri, inek peyniri ve bolca maydanozu karıştırarak kullandım. Sizler dilediğiniz iç harcını tercih edebilirsiniz. Hamurum yeteri kadar dinlendikten sonra tekrardan unladım. Yani önce tezgahımı unladım, ardından hamuru üzerine aldım. Her tarafını güzelce unladıktan sonra açmaya başlıyorum. Bu aşamada hamur daha fazla katlı olduğu için laminasyonuna, yani katlarına zarar vermemek adına mutlaka şöyle yavaş bir baskı uygulayarak hamuru önce büyütelim. Ardından yavaşça açmaya başlayalım. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra bir hamur kartı yardımıyla kare dilimler şeklinde eşit ölçülerde keselim. Önce kesip boyutlarını eşitledim. Ardından kenarda kalan kısımlarını kestim. Kestiğimiz yerler daha sonra böreğin içerisinde çok daha güzel bir görüntü verecektir. Yani katları daha da belirgin olacaktır. O yüzden keserseniz daha güzel, kesmezseniz de canınız sağ olsun, o şekilde de olur. Ama dediğim gibi keserseniz daha da güzel olacaktır. Kestiğiniz hamurları da normal tepsiye alıp o şekilde pişirebilirsiniz. Ben önce bir tanesine böyle şekil verdim deneme amaçlı. Çünkü bu tarifi çok uzun süredir düşünüyorum. Acaba yapsam, bu şekilde bir şey ortaya çıkarsam nasıl olur diye. Baktım ki düşüncem gayet doğruymuş. Şekli gerçekten güzel oldu. Hoşuma gitti. Devamını da aynı şekilde şekil vermeye devam ettim. Önce bir hamur kartı yardımıyla şöyle kenarlarına çizik attım. Ardından orta kısmına iç harcı yerleştirip her iki kenarı üzerine doğru kapattım. Ve iç harcı böyle ortasından görünür şekilde oldu. Bu arada dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Az önce de söylemiştim. Tamamını hazırladıktan sonra yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsimizin içerisine dizelim. Lezzetini ve kıvamını beğendiğim kadar görüntüsünü de çok beğendim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Bir tane yumurta sarısının üzerine 2 yemek kaşığı kadar süt ekledim ve bu şekilde üzerlerine sürdüm. Ve önceden ısıtılmış 175-180 derece fırında pişmeye gönderiyorum. Pişme süresi fırından fırına her zaman söylediğim gibi mutlaka değişecektir. O yüzden kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum. Ben ortalama 175 derece fırında yarım saat 35 dakika kadar pişirdim. Bu şekilde katları kat kat gördüğünüz gibi çıtır çıtır çok güzel gevrek bir hamur oldu. Böyle yedikçe ağzınızda eriyecek kıvamda bir hamurdu. Mutlaka ve mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi diyeceksiniz ki her tarifte bu şekilde diyorsunuz. Çünkü ben gerçekten beğenmediğim, yani sonucundan emin olmadığım hiçbir tarifi bu kanalda sizlerle şimdiye kadar paylaşmadım. O yüzden gönül rahatlığıyla tüm tariflerimi dilediğiniz gibi paylaşabilirsiniz. Burada arka kısımda maalesef sokakta neydi ismini unuttum. Hurdacı, evet hurdacı sürekli bağırdığı için çıtırtıyı sizlere tekrardan duyuramadım. Kusura bakmayın ama dışı çıtır çıtır pul pul dökülen, içi kat kat çok güzel bir börek oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet şifa olsun. Yepyeni videolu tariflerimde tekrardan görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınıza talibim efendim. Kendinize iyi bakın.